Herkese merhaba sevgili dostlarım. Misyonum sağlık ve beslenme konulu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere antioksidanlar hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Antioksidan, önündeki anti kelimesinden de anlaşılabileceği gibi oksidasyonu önleyen demektir. Oksidasyonla ilgili daha önceki videolarımda sizlere bilgiler vermiştim. Kısaca hatırlayacak olursak, oksidasyon vücudumuzdaki serbest radikallerin hücrelerimize, hücre zarlarımıza, genetik materyalimize yani RNA ve DNA'mıza saldırarak geri dönüşümsüz yola girildiğinde bizleri hasta eden bir süreci tanımlıyor idi. Tahmin edersiniz ki antioksidanlar ise oksidasyonu önleyerek biraz önce bahsettiğim konuları tersine çeviren, dengeleyen ve nötrleyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem vücudumuz tarafından üretilmekte hem de gıdalarla antioksidanları alabilmekteyiz. Oksidasyonu önleme bakımından ve hastalık süreçlerini azaltma, kısaltma ve önleme bakımından antioksidanların çok önemli olduğunu buradan vurgulamak istiyorum. Normalde vücudumuzda antioksidan defans mekanizması bulunmaktadır. Bu defans mekanizması vücudumuzdaki reaksiyonlar ve metabolizma tarafından üretilmekte ve her gün bu üretim devam etmektedir. Bunlara örnek verecek olursak glutatyon, glutatyon peroksidaz, katalaz, süperoksit dismutaz gibi moleküller bulunmaktadır. Tahmin edeceğiniz gibi daha önceki videolarımda da vurguladığım şekliyle vücudumuzda sürekli serbest radikal üretilmektedir. Hem içeride yaşanan metabolizma sonucu hücrelerimizdeki enerji üretimi esnasında hem de dışarıdan aldığımız toksik maddeler, radyoaktivite, elektromanyetik kirlilik gibi nedenlerden dolayı vücudumuzda serbest radikallerin oluşması söz konusudur. Yani o kadar çok serbest radikal oluşmaktadır ki vücudumuzun kendi ürettiği antioksidan defans sistemi yeterli gelmemektedir maalesef. Bu nedenden dolayı yetersiz kalan antioksidan sistemine takviye için mutlaka dışarıdan gıdalarla antioksidan alınmalıdır. Antioksidanlar ayrıca vücudumuzda toksik maddelere karşı da savaşırlar. Yani detoks etkisi yaratırlar. Kısacası antioksidanlar vücudumuzun kalkanıdır. Peki antioksidanları günlük ne kadar almalıyız? Bunun miktarı ne kadar olmalı? Her molekülde olduğu gibi antioksidanların da bir birime ihtiyacı vardır. Antioksidanların birimi ORAC skoru diye tanımlanmaktadır. Peki ORAC skoru nedir? ORAC skoru antioksidanların oksijen radikallerini emme ya da dengeleme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Normal rutin işlerde çalışan kişilerin antioksidan ihtiyacı normalde 4000 ila 5000 ORAC skoru civarındadır. Eğer dışarıdan gelen toksik kirlilikler, çevre kirlilikleri, tarım ilaçları, radyoaktivite ve elektromanyetik kirlilik gibi nedenlerle ve bu işlerde yoğun olarak çalışanlarda, metal işçilerinde, maden işçilerinde ya da enerji seviyesi yüksek kişilerde, vücut kitle indeksi ileri derecede artmış olan kişilerde, ağır işlerde çalışan kişilerde daha yüksek antioksidan kapasitesine ihtiyaç vardır. Yani bunlarda ORAC skoru en az 8 ila 10.000 arasında olan antioksidanları almak durumundadırlar. Buna ilaveten eğer vücudumuzda kronik hastalıklar varsa, kanser gibi hastalıklar varsa ihtiyacımız olan antioksidan seviyesi daha da yükselmektedir. Biz normalde günlük gıdalarımızla 400 ila 1200 arasında ORAC skora sahip antioksidanları alabilmekteyiz. Gördüğümüz gibi bu yeterli bir durum değildir. Yani normal kişilerin bile her gün antioksidan seviyesi yeterli hale gelmemektedir ve daima düşük kalmaktadır. Bu da yıllar sonra bizi
kronik hastalıklarla az önce değindiğim mekanizmalar nedeniyle baş başa bırakmaktadır. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. Antioksidan alım düzeyi kişilerden kişilere değişebilmektedir. Bu konuyla ilgili tereddütleriniz varsa bir diyetisyene ya da doktorunuza başvurunuz. Ayrıca yaşlandığımızda da antioksidanlara ihtiyacımız bulunmaktadır. Yıllardır eksik aldığımız antioksidanları tamamlamak, yaşlanmayı önlemek ve sağlıklı yaş almamız için antioksidanları mutlaka dengelememiz, yetersiz aldığımız antioksidan seviyemizi takviyelerle tamamlamamız gerekiyor. Ancak bu süreçte sentetik olarak üretilen antioksidanları tavsiye etmiyoruz. Fonksiyonel gıdalar, süper gıdalar, canlı gıdalar şeklinde gıda özütlerini tavsiye etmekteyiz antioksidan olarak. Ve bunlar günlük olarak mutlaka alınmalıdır. Şimdi antioksidan moleküllere bakacak olursak yüzlerce, binlerce sayıda antioksidan tanımlayabiliriz normalde. Ancak bunların hepsini burada sizlere bahsetmeyeceğim. Birkaçını örnek olarak vermek istiyorum. Arginin, koenzim Q10, A, D, E ve C vitamini, B12 vitamini, L-sistin, beta karoten, likopen, folik asit ve karotenoidler, omega 3 ve çinko gibi. Bunların sayısını artırabiliriz. Vücudumuzda oluşacak hastalıkları önleme adına, kronik hastalıklardan kaçınma adına oksidanla antioksidanları dengelememiz gerekiyor. Bunun aylık ya da yıllık olarak değil, günlük olarak yapılması önemli. Yani bir dönem antioksidan almayıp yıllar sonra antioksidanlara yüklenmek doğru bir davranış değildir. Ama hiç yoktan da iyidir. Az önce söylediğim nedenlerden dolayı antioksidanları bugünden itibaren günlük olarak başlayın. Hayatınızın değiştiğini göreceksiniz. Eğer antioksidan dengesi sağlanmazsa serbest radikallerin ağırlıklı olduğu bir vücutta hastalıklar meydana gelecek. Siz de yıllarca bu hastalıklarla mücadele edeceksiniz. Bunun önlemini şimdiden alın lütfen. Peki antioksidan eksikliğinden bahsediyoruz. Fazlalığı olabilir mi antioksidanın vücudumuzda? Normalde baktığımızda bu beslenme modeliyle, bu yaşam tarzımızla ve çevrenin her gün kötüye gitmesiyle bunun mümkün olamayacağını düşünebiliriz. Belki çok nadiren antioksidan seviyesi çok yüksek, antioksidan fazlalığı olan kişiler olabilir. Bunların beslenme alışkanlığından kaynaklanıyor olabilir ya da çocukluğundan beri antioksidan maddelerle besleniyor olabilirler. Antioksidanları takviye olarak dışarıdan alıyor olabilirler. Normalde denge doğada olduğu gibi vücudumuzda da çok önemlidir. Antioksidan dengesini mutlaka tutturmamız gerekiyor. Eğer günlük olarak antioksidanları az önce tanımladığım orak skorları olarak daha fazla alırsak bu serbest radikallerin artışına da neden olabilir. Yani biz aslında serbest radikalleri önlemek için antioksidan alıyorduk ama görüyorsunuz ki bu dengenin antioksidan lehine kaydığı durumlarda vücudumuzda yeniden serbest radikaller meydana gelebilir. Onun için bu dengeye mutlaka bakmak gerekiyor. Buna göre hareket etmek gerekiyor. Zaten hiçbir şeyi abartılı olarak almaya ve kullanmaya gerek bulunmamaktadır. Peki antioksidanlar yönünden zengin olan besinler nelerdir? Hangilerini alırsak antioksidanları oksidanlarla dengeleyebiliriz? Günlük hayatta tüketebileceğimiz birçok sebze, meyve ve gıdada antioksidan seviyesi yüksektir. Ancak daha önceden de defalarca belirttiğim gibi gıdalarımızdaki besin değerleri oldukça düşmüş durumdadır. Tabi halen dünyada bakir alanlar bulunmaktadır. Bu bakir alanlarda yetişen ya da tarım ilaçları, suni gübreler ve bunlar gibi olaylarla karşılaşmamış sebze, bitki ve meyveleri bulabilirsek, doğal olarak elde edebilirsek bunlardaki antioksidan düzeyleri yüksek olabilir. Ama modernleşme çağımızda, endüstrileşmiş toplumlarda neredeyse bunlar yok gibidir. Böyle gıdalar bulabilirsek günümüzde ne ala. Kaçırmayın derim.
mutlaka alın ve kullanın. Ben sizlere en çok antioksidan içeren besinleri burada tek tek saymayacağım. Onun için ekrana bakarsanız bunları liste halinde görmeniz mümkün olabilir. Tabii ki bazılarını. Birçok sebze ve meyvede, baharatlarda bulunan antioksidanlar özellikle kırmızı ve mor sebze ve meyvelerde daha çok bulunmaktadır. Hatta halk arasında bir deyim var. Kansere karşı kırmızı meyve tüketin algısı da buradan gelmektedir. Ancak yine günümüze bakacak olursak manava ya da pazara gittiğinizde neredeyse birbirine benzeyen, aynı şeyden klonlanmış gibi bulunan meyveleri görmekteyiz. Çapları aynı, büyüklükleri aynı, yapıları aynı ama bizim çocukluğumuzdaki meyveler daha farklıydı. Bir meyvenin çapı ya da büyüklüğü diğerine benzememekteydi. Bunları da dikkate almanızı tavsiye ederim. Yani eğer pazara giderseniz, manava giderseniz birbiriyle eşit boyutta ve çapta olmayan meyveleri tercih edin. Sevgili dostlar, antioksidanları mutlaka çocuklarınıza başlayınız. Ne kadar erken başlarsanız, bu alışkanlıkları ne kadar erken elde etmelerini sağlarsanız ileride onlara çok iyilik etmiş olursunuz. Tabii sadece çocuklarımıza değil, gençlerimize ve sizlere de bizlere de mutlaka gerekiyor antioksidanlar. Bunları hayatımıza mutlaka ve mutlaka katmamız bizi çoğu rahatsızlıklardan koruyacaktır. Aklımıza şu gelebilir. Bende kronik hastalıklardan biri var veya birkaçı var. Acaba antioksidan alsam geriye dönüşüm söz konusu olabilir mi? Bu rahatsızlıklarım düzelir mi? Sevgili dostlar, antioksidanları mutlaka alınız. Aldığınız antioksidanlar vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşacak. Eğer kronik hastalıklarınız varsa daha fazla antioksidan almanız gerekecektir. Eğer duruma böyle yaklaşırsanız hücre düzeyindeki hasarlar minimize edilebilir, hatta önlenebilir. Bu nedenden dolayı oldukça önemlidir. Bunu sakın unutmayın. Ayrıca antioksidanlara ilaveten benim de defaten ve defalarca sizlere söylediğim gibi alkali yaşam bir bütündür felsefesine de uyunuz. Toksik maddelerden uzaklaşınız ve bu felsefeye özen gösteriniz. Tekrar söylüyorum sevgili dostlarım. Antioksidanları gıdalarımızdaki besin değerlerinin yetersizliğinden dolayı çocuk çağlarında çocuklarımıza başlayalım. Bunları söyledikten sonra yine 5 adet hatırlatma yapacağım. 1. Kanserojenlere maruz kalma sürenizi kısaltın. 2. Doğal antioksidanlardan faydalanın daha çok. 3. Daha fazla pigmenti olan meyve ve sebzeler tüketin. 4. Basit karbonhidratları diyetinizden çıkarın. 5. Antioksidan fonksiyonel gıda özütlerini kullanın. Yeterli antioksidan aldığımızda önlenebilecek hastalıklar nelerdir? Bunların çoğu kronik hastalıklardır. Kolesterol lipid yükseklikleri, kalp damar hastalıkları, felç, beyin ve sinir hastalıkları, bilişsel fonksiyonlarda azalma, enfeksiyon hastalıkları, romatizmal hastalıklar, kanser, diyabet, obezite ve infertilite. Bu hastalıklar sadece birer örnektir. Bunların sayıları artırılabilir. Evet sevgili dostlarım, şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar yeni videolarımla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.